Bu hafta Nevşehir'de gözlerden uzak, zamanın derinliklerine, yer altındaki gizemli dünyalara doğru bir yolculuğa çıkacağız. Kapadokya bölgesinin bilinen yeraltı şehirlerinden en genişi olan Kaymaklı Yeraltı Şehri ve en derini olan Derinkuyu Yeraltı şehirlerinde yerin altına saklanmış labirent gibi tünellerde ve odalarda binlerce yıllık yaşam izlerine tanıklık edeceğiz. Yolculuğumuzun ilk durağı olan Kaymaklı Yeraltı şehrinde daracık, eğimli geçitlerde zaman zaman çömelmemizi ve hatta sürünmemizi gerektiren alçak tavanlar altında ilerlerken bu şehirleri kimlerin neden kazdığı, içeride kaç kişi kaldıkları, nasıl hava aldıkları ve ihtiyaçlarını nasıl giderdikleri gibi aklımıza takılan çeşitli sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Gezimizin ikinci durağı 85 metre derinlik ile adeta derin bir kuyuyu andıran Derinkuyu Yeraltı şehrinde yumuşak tüflerin oyulmasıyla inşa edilen kiliseyi, şarap depolarını ve mezar odalarını görebilmek için yerden tam 8 katman aşağıya ineceğiz. Son olarak buraya kadar gelmişken dünyada yüzü gülen tek Meryem Ana freskinin bulunduğu söylenen kayaların arasına oyularak inşa edilmiş Gümüşler Manastırı'nın mistik atmosferine bırakacağız kendimizi. O halde gelin bu büyülü rüyayı hep birlikte görelim. Öncelikle ifade etmeliyim ki Kapadokya bölgesine seyahat etmeyi planlıyor ve rotanıza Kaymaklı ve Derinkuyu yeraltı şehirlerini de almayı düşünüyorsanız kesinlikle astım, kalp hastalığı ve klostrofobinizin yani kapalı alan korkunuzun olmaması gerekiyor. Eğer bu rahatsızlıklardan birine sahipseniz videomuzu izlemekle yetinmenizi öneririm. Toprakta su bulunmaması ve kolayca şekillendirilebilen kayaçları nedeniyle bu tür yeraltı yapıları için oldukça elverişli olan Kapadokya'da 150-200 civarında yeraltı şehri bulunuyor. Nevşehir'e 20 kilometre mesafede Kaymaklı ilçesi sınırlarında bulunan Kaymaklı Yeraltı şehri, Kapadokya'daki yeraltı şehirleri arasında şimdiye kadar keşfedilmiş ve gezilebilen en geniş yeraltı şehri. Hititler 1000 kişilik nüfuslarıyla düşmanlardan ve istilalardan korunmak için buraya 2 katmanlı bir yeraltı şehri kurar. Zamanla M.Ö. 3. ve 4. yüzyıllarda bölgeye ilk Hristiyanlar gelmeye başlar ve onlar da Hristiyanlık dinini benimsediklerinden Roma İmparatorluğu'nun zulmünden kaçmak için Hititlerin kaldığı yerden yer altına doğru 6 kat daha bu tüf kayaları oyarak toplamda 8 katlı bir yeraltı şehri oluştururlar. Ve Kaymaklı onların inançlarını özgürce yaşayabildiği güvenli bir liman olur. Üst katları Hititlerin, alt katları Hristiyanların oymasıyla toplam 200 yıl sürmüş buranın oyulması ve şehir 8 katlı olduktan sonra burası 5000 kişinin yaşadığı, içinde şarap imal edilebilen devasa bir şehre dönüşmüş. Burası ne kadar dar bak. Birinin fobisi vardı çıktı bak kapalı alan işte benim olan. Aslında ben de öyle düşündüm. Şu anda ter bastı bana. Ama iyi ilerliyorum. İçeride yürürken sanki bir karınca yuvasının içinde hareket ediyormuşçasına çeşitli odaların, tünellerin, yiyecek depolarının içinden geçiyorsunuz. Şehir düşman saldırılarından korunmak için zekice tasarlanmış savunma mekanizmaları içeriyor. Düşman ilerleyişini yavaşlatmak için yapılan daracık tüneller ve saldırganları durdurmak için ağır, yuvarlak, taş sürgü kapılar kullanılmış. Hititler, Asurlar, Frigler, Persler, Roma ve Bizans imparatorlukları gibi birçok uygarlığın izlerine rastlanan yeraltı şehrinde tünellerin giriş kısımlarını kapatan, içeriye girişi engelleyen ve sadece içten açılan bu sürgü kapılar 55-60 santimetre kalınlığında ve 500 kilogram ağırlığa sahip. Yeraltı şehrinin yüzeye en yakın olan 1. katını hayvanları dışarıya götürüp getirmek daha kolay olduğu için, ayrıca sığırların ürettiği koku ve zehirli gazları azaltmak için ahır olarak kullanmışlardı. 2. katta 30 kişilik bir kilise, vaftiz alanı ve mezarlık alanı oluşturulmuş.
Ölen kişileri buraya mumyalayarak gömmüşler. Daha altta 3. katmanda 5000 kişiye 5-6 ay kadar yetecek kuru gıdanın saklanabildiği erzak deposu bulunuyor. Mutfak ve şarap imalathanesi olarak da kullanılan bu katta bugün hala eritilmiş bakırın aletlere dönüştürülmesi için çekiçle dövülmesinde kullanılan andezit blok görülebiliyor. Kaymaklı'nın gezilebilen son katı olan 4. kata oldukça dar bir tünelle giriliyor. Savaş ve savunma esnasında yabancıları yavaşlatabilmek için çok alçak olan bu tünelden sonra tandır, erzak deposu ve mutfak olarak kullanılan alana ulaşılıyor. Toplamda 8 katlı olan bu yeraltı şehrinin 4. katı yer yüzeyinden 20 metrelik bir derinliğe karşılık geliyor. Kapadokya'nın büyüleyici yeraltı dünyasını keşfetmeye devam ettiğimiz gezimizin 2. durağında en az Kaymaklı yeraltı şehri kadar etkileyici olan Derinkuyu yeraltı şehrindeyiz. Milattan önce 3000'li yıllara dayanan bir geçmişinin olduğu düşünülen şehrin 3. katındaki 10 kilometrelik bir tünelle biraz önce gezdiğimiz Kaymaklı yeraltı şehrine bağlandığı tahmin ediliyor. Nevşehir'e 30 kilometre uzaklıktaki Derinkuyu ilçesinde kayalara oyularak inşa edilen ve toplamda 85 metre derinliğe kadar inen 14 katlı bu yeraltı labirentinin günümüzde ziyaretçilere açık olan 8 katı gezilebiliyor. Yer yüzeyinden 50 metrelik bir derinliğe tekabül eden bu alan, yeraltı şehrinin toplam büyüklüğünün ancak %10'luk bir kısmı. İnsanlık tarihinin en şaşırtıcı mimari başarılarından biri olan yeraltı şehri, Kaymaklı gibi düşman saldırılarından korunmak için oyularak inşa edilmiş ve yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. 1963'te evinde tadilat yapan bir kişinin bodrum katındaki duvarı yıkması sonucu ortaya çıkan ve büyük şaşkınlık yaratan bu devasa yeraltı şehrinin ilk sakinlerinin Hititler olduğu düşünülüyor. Ancak şehir Roma ve Bizans dönemlerinde de aktif olarak kullanılmış ve geliştirilmiş. 2. yüzyılda Roma'nın zulmünden kaçan ilk Hristiyanlar Antakya ve Kayseri üzerinden Kapadokya'ya ulaşıp buraya sığınmışlardı. Barınma, beslenme, eğitim gibi ihtiyaçlarını burada karşılayan halk, güvenliklerini de Kaymaklı'da olduğu gibi katlar arasına inşa ettikleri dar tüneller ve bu tünellere ekledikleri tehlike anında iç taraftan sürüyerek kapattıkları büyük taş sürgü kapılarla sağlamışlardı. Kilise, ahır, şaraphane, misyoner okulu, su kuyuları, erzak depoları ve havalandırma bacaları gibi fiziksel ve toplumsal temel ihtiyaçların karşılanabildiği Derinkuyu'da insanlar tuvaletlerini kapalı kil küplere yapıyor, yaşadıkları ortamı duvarlardaki oyuklarda yaktıkları bezir yağı ile aydınlatıyor ve ölülerini belirlenmiş mezar odalarına bırakıyorlardı. Ancak en etkileyici olanı tüm şehre temiz hava sağlayan karmaşık havalandırma sistemi ve korunaklı temiz su kuyusu. Kentin çok sayıdaki konutu ve koridorları arasında doğal hava akışı sağlayan 50'den fazla havalandırma bacası, hava kaynaklarına yönelik potansiyel ölümcül bir saldırıdan kaçınmak için şehrin her tarafına dağıtılmış. Ayrıca 55 metre derinlikte kazılan su kuyusu aşağıdan yukarıya doğru kontrol edilir, alt katlar herhangi bir tehlikede yukarıya giden su akışını kesebilirdi. Bu da işgalcilerin kuyuyu zehirlemesini önleyici bir sistem olarak tasarlanmış. Şehrin her katı özel kullanımlar için dikkatle tasarlanmış. En eski katlar olan giriş katlara ahır, mutfak, şırhane ve depo yerleştirilmiş. Şehre bir saldırı olduğunda hayvanlar rahatsız olup ses çıkardığından kolayca anlaşılırmış. Ayrıca hasat edilen üzümleri şırhaneler yeryüzüne yakın olduğundan rahat taşıyabilmişler.
3. katta yaşam alanları, konferans salonu ve Derinkuyu'yu diğer yeraltı şehirlerinden ayıran misyoner okulu bulunuyor. Diğer yeraltı şehirlerine ayrıca Aya Marianos Manastırı'ndaki akıl hastanesine bağlantı sağlayan tüneller de bu katta. 4. katta sığınma yerleri ve aynı zamanda su kuyusu olarak da kullanılan havalandırma bacaları bulunuyor. Bu kat 6. kata bağlanan bir tünelle sonlanıyor. Dar tünellerin başlangıcı olan 6. katta 5 oda bulunuyor. Derinkuyu'nun en geniş bölümü ise 7. kat. Burada bir toplantı odası, mezarlık ve saldırganlar tarafından zehirlenmesini önlemek amacıyla yeryüzüne açılmayan bir su kuyusu ve kilise bulunuyor. Küçük bir odaya sahip 8. kata gelindiğinde ise bu gizemli yolculuk tekrar yukarıya doğru tırmanmanın zorluklarını düşünmekle geçiyor. Zira bazı alanlar o kadar dar ki 2 kişi yan yana geçemiyor. Biz yukarı doğru tırmanırken karşıdan bir grup gelirse birinin kesinlikle yol vermesi gerekiyor. Gezimizin 3. durağı Kapadokya'da Niğde sınırları içindeki Gümüşler kasabasında büyük bir tüf kaya kitlesinin içine 10. yüzyılda Bizanslılar tarafından oyularak inşa edilen Gümüşler Manastırı. Geniş kare avlusu, bu avlunun etrafında yükselen birbirine bağlı odalar, kaya oyma kilise ve yeraltı yapılarıyla dikkat çeken manastırda asıl büyüleyici olan manastırın iç kısmındaki Bizans sanatının en güzel örneklerini yansıtan freskler. İsa'nın doğumu, vaftizi ve çarmıha gerilişini İncil'den sahneleri yansıtan Bizans'tan günümüze Anadolu'da en iyi korunmuş freskler yüzyıllar boyunca sakladığı sırları fısıldar gibi selamlıyor bizi. Dünyada yüzü gülen tek Meryem Ana freskini de görebilirsiniz burada. Gerçekte bir restorasyon hatası olan bu durum manastırın ününe ün katmış. Dünyada refah seviyesi o kadar yüksek ülke dururken Meryem Ana'nın bizim ülkemizde gülmesi sizce de ilginç değil mi? Manastırın en ilgi çekici yanlarından biri de içerisinde bulunan gizemli geçitler ve odalar. Dar tüneller ve gizli kapılar keşfetmeyi sevenler için her adımda yeni bir sürpriz sunuyor. Geçitler ziyaretçileri zamanın ötesine taşıyarak her köşe başında yeni bir hikaye anlatıyor. Manastırın bu gizemli yapısı buranın sadece dini bir merkez değil, aynı zamanda bir yaşam alanı ve sığınak olarak da kullanıldığını gözler önüne seriyor. 1924 Lozan Mübadelesi sonucunda Niğde ili çevresindeki gayrimüslimler Yunanistan'a göç edince manastır işlevselliğini kaybederek terk edilmiş. 1963'te restorasyon çalışmalarına başlanıp 1973'te arkeolojik sit alanı ilan edilerek yeniden ziyarete açılmış.